Herkese merhaba. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz para kazanmak için kafamızı kullanmalı mı? Konumuza başlamadan önce kanalımızın devamı ve bu videoların yapabilmemiz için desteklerinize ihtiyacımız var. Sizden videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Gelelim bu video serimize. Uzun bir video serisi olacak. Bu ilk videomuz. Para kazanmak için kafamızı kullanmalı. Anlaşılacağı üzere dijital baskı makineleri üzerine konuşacağız ve dijital baskı makinelerinin en önemli unsurlarından başında gelen dijital baskı kafaları üzerine konuşmaya bu video ile beraber başlıyoruz. Konumuz uzun ama ilk önce girişini yapacağız. Dijital baskı makineleri içinde özellikle inkjet yani mürekkep püskürtmeli baskı kafalarını öne çıkaracağız. Çünkü endüstriyel baskı kafalarının ağırlıkla önümüzdeki 10-15 senede pazara hakim olacak kafa grubu inkjet baskı kafaları gözükmekte. İşte bu sebeple bu video yayınlarımızı takip etmenizi tekrardan öneriyorum. Şimdi başlayalım. İşte inkjet yani mürekkep püskürtmeli baskı teknolojileri total baskı teknolojileri içinde şu anda yalnızca %20 paya sahip. Total diyorum çünkü diğer baskı teknolojileri dijital değil, analog. Ve hızla dijitalleşmeye doğru gitmekte. Inkjet baskı teknolojileri 2020 senesi rakamlarına göre dünyada 40.39 milyar dolarlık bir ciro yaratmış. 2021 ile 2026 arasında ise beklenti bunun tam %3 fazlası. 49 milyar dolar. Yani giderek artan bir pazar payına sahip. Belki pandemi olmasaydı bu hız daha da artabilirdi. Size bahsettiğim 5 yıllık planda yandaki dünya haritasında göreceğiniz üzere ülkemiz de orta derecede bir yer almış durumda. Yani inkjet kullanımı hızla artmakta. Inkjet yani mürekkep püskürtmeli yazıcıların kullandığı endüstrilere örnek verirsek bunlar etiket, reklam, bunun içine promosyon ve açık hava reklam giriyor, tekstil, ayrıca seramik, mobilya, cam, metal, paketleme ki bu çok büyük bir sektör. Bu ana sektörlerin yanında ara küçük sektörleri de sayabiliriz. Ama inkjet sektörü bu sektörlerin hepsinde farklı devam ediyor. Inkjet baskı teknolojilerinin ve inkjet dijital baskı makinelerinin en önemli noktaları tabii ki dijital baskı makinelerinden yapacağınız ticari kazançtır. Ve bu ticari kazancı maliyetleriniz ve satış fiyatı üzerindeki farktan oluşacaktır. Maliyetlendirmedeki önemli noktalardan biri kullanacağınız ham maddeler makinenin amortismanıdır. Ve dijital baskı makinelerinin amortismanlarındaki en önemli yerlerden biri de dijital baskı kafaları yer almaktadır. O yüzden bu video serilerine itibaren dijital baskı kafaları ile ilgili size detaylı bilgiler vermeye başlıyoruz. Inkjet dijital baskı kafalarının bu seriyle itibariyle markalarını teker teker tanıyacağız. Onlar hakkında önemli küçük bilgiler vereceğim. Evet. Şimdi dijital baskı kafaları üreticilerini ve markalarını tanımaya başlayalım. Birinci sırada benim de sektöre ilk girdiğim 90 senede ilk tanıştığım ilk piezo dijital baskı kafası firması olarak bildiğim Zaar PLC firmasıyla başlayalım. Zaar firması hepinizin duyduğunuzu tahmin ediyorum. İngiliz merkezli bir firmadır. 1990 senesinde kurulmuş ve 1997'de Londra'da borsaya kote olmuşlar. Ve Zaar 1999 senesinde İsveçli MIT firmasını satın alarak dijital baskı kafası üretimine girmiştir. Benim de ilk tanıştığım kafa MIT'nin ürettiği ve ana hedefi etiketleme ve barkodlama olan Zaar 128 kafası. Zaar gelişimlerine devam etti ve 2003 senesinde ilk grayscale yani variable dot yani farklı boyuttaki damla ateşleyen baskı kafasını çıkardı. Bu kafa Zaar 318 idi. Daha sonra da Zaar 2007'de Zaar 1001 yani boya içinde sirkülasyon yapabilen ve grayscale olarak yani farklı boyutlarda damla ateşleyebilen Zaar 1001'i çıkardı. Zaar 1001
zamanında özellikle seramik sektörü için tam bir yenilikti. Zahar firmasına baktığımızda Zahar'da toplam 12 adet dijital baskı kafasının hala satışta olduğunu görüyoruz. Zahar firması 2 sene önce CEO'sunu değiştirdiğinden beri yeni yönetimiyle beraber farklılıklara adım atmaya başladı. Bunlardan bazıları ürün isimlerini değiştirmek ve firmanın 25 senelik logosunu değiştirmek oldu. Yanda Zahar'ın eski logosu ve yeni logosunu göreceksiniz. Zahar'ın kısaca sonuçlandırmaya geldiğimizde göreceğimiz şeyler, Zahar'ın 2 tane önemli ve birçok sektör tarafından kabul görmüş kafası mevcuttur. Bunlardan biri Zahar 128, ilk ve amiral gemisi olduğunu düşündüğüm ve ikincisi hem grayscale hem de boya sirkülasyonu yapabilen Zahar 1001 ki şu anda 1003 kafalarıdır. Bu iki kafa Zahar'ın amiral gemisidir. Zahar'ın üstünlük kurduğu sektörler etiketleme ve kodlama, seramik, cam ve UV pazarlarıdır. Gelelim ikinci dijital baskı kafası üreticisine. Dünya devi bir firma. Fujifilm Holding Corporation içinde yer alan Fujifilm Dymatics. Fujifilm 1934 yılında kurulmuş bir holding firması. Dymatics ise 1984. 2006 senesinde Fujifilm Dymatics firmasını satın aldı. Dymatics Amerikan firmasıydı ve içinde Spectra bölümü olarak dijital baskı kafası üreten bir bölüm vardı. Spectra kafaları hepimizin tanıdığını tahmin ediyorum. Firma dünya devi bir holding. 20 milyar dolar cirosu ve 73 bin çalışanıyla gerçekten saygıdeğer bir firma. Dymatics firmasına baktığımızda Fujifilm Dymatics'te toplam 25 adet farklı model baskı kafası mevcut. Bunun da resmini sizinle paylaşıyor olacağım. Bu kafalar özellikle açık hava reklam ve promosyon, tekstil, seramik ve cam sektörlerinde ağırlıkla başarılı çalışmakta. Fikrimce Fujifilm Dymatics'in Spectra model kafaların içinde 2 tane model öne çıkmaktadır ve çok başarılıdır. Bunlar Spectra Nova serisi ve yeni model olan Spectra Starfire serisi. Piyasalardaki birçok dostumuz Spectra Nova'yı hala kullanabilmekte. Spectra Nova'nın yıkanıp tekrardan kullanılan nozzle'lar olmasının her zaman avantaj olduğunu belirtmektedirler. Buna benzer olan yeni kuşak Spectra Starfire'da daha küçük pikolitresiyle birçok sektörde başarıyla çalışmakta. Bu kafaları da ayrıca videolarda teker teker inceleyeceğiz. Gelelim ülkemizden de yakından tanınan bir başka Japon baskı kafası devine. Bu da bir holding kuruluşu. Hem de devasa bir holding kuruluşu. Seiko. Seiko'ya başlamadan önce biraz Seiko'nun yapısından bahsetmem gerekir. Japonya'nın en büyük firmalarından olan Seiko, kuruluş tarihi 1881 gibi eski. Seiko Holding Corporation adıyla bulunan bu şirket ana işi tabii ki saat üretmektir. Şu anda Seiko'nun yalnızca saat üreten bu grubunun cirosu 1.93 milyar dolar. Seiko'nun Seiko Instruments adıyla var olan ve Seiko Holdings'te birleşen yıllık 273 milyon dolar yapan bir başka firması daha vardı. Kondaktör ve elektrik komponentler üreten bu firma 2000'lerde Seiko Holdings'te birleşti. Seiko'nun bir de Seiko Epson Corporation adıyla bu holding grubuna bağlı olan bir firması daha var. Adından anlaşılacağı gibi Epson grubunun yer aldığı bu firma aslında piyasada Epson olarak biliniyor. Ama Seiko Holding'in bir parçası. Ve bu firmanın da daha önceki videolarımda sizinle paylaştığım gibi 8.99 milyar dolarlık bir ciraya sahip ve bu Seiko grubunun holding olarak bakarsak takribi olarak 11 milyarlık bir cirosu var. Seiko gerçekten Japonya'nın hem en eski hem de en büyük kurumlarından biri. Bizi ilgilendiren kısım ise Seiko'nun baskı kafası üreten ve holdingin içinde küçük bir firma olan Seiko Printek. Printek firması ülkemiz tarafından da çok bilinen bazı kafalar üretmişlerdir. Seiko kafa üretimini Zahar firmasının lisansını alarak başlamıştır. Halihazırda Seiko firmasının pazarda 5 kafasının satıldığını görmekteyiz.
Ve Seiko Printek firmasının 2001 senesinde kuruluşuyla 2002 senesinde de kafaları piyasaya yavaş yavaş çıkarmasıyla ismini duyurmuştu. Seiko'nun bugün itibariyle hakimiyet kurduğu pazarlar ise seramik, reklam ve promosyon sektörü sayılabilir. Dördüncü dijital baskı kafası üreticisi Seiko Epson Corporation, yani Epson. Epson firması ana holding firmaya göre 80 sene sonra kurulmuş. 1961 senesinde. Şu günlerde 8.99 milyar dolar bir ciroya sahip. Epson, dijital baskı makinesi üreticilerine kendisi haricinde olan firmalara sadece 6 kafa veriyor. Bu verdiği kafalar S serisi S3200, S1600, I serisi I3200, I1600 ve eski hepimizin çok iyi tanıdığı DX5 diye adlandırdığımız F1440 ve DX7 olarak daha çok Japon Mimakilerde ve motorlarda gördüğümüz L1440 modelleri kodsuz olarak direkt dijital baskı makinesi üreticilerine verilmekte. Gördüğünüz gibi Epson'da burada XP600, TX800, 5113 ya da 4720 baskı kafalarından bahsetmedim. Çünkü bu kafaları Epson kesinlikle dijital baskı makinesi üreticilerine satmıyor. Yalnızca kendi masaüstü yazıcılarında kullanıyor. Evet, dijital baskı kafaları anlattığımız videolarımızın ilkinin sonuna geldik. Bu bölümde çok önemli firmaları ve dijital baskı kafalarını gördük. Bu tip videoların devamı için videomuzu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmamız bize güç katacaktır. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.